Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle böyle yazlık plajlar için özellikle çok kullanışlı bir çanta yapacağız. İpim şöyle rafya iplerinden. Çantamı böyle ebrulu iple öreceğim. Kenar bantlarını da içindeki herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Kenarına bantı da bundan öreceğim. Yaklaşık 4-5 tane ebrulu ipten 1,5 tane de yani 2 ipte bantlar için gerekecek bize. Tığ numaram da 4. Evet, ben çantamızın bir kenarını ördüm. Şu şekilde arkadaşlar kafesler halinde yapacağız. Bu çantanın büyüklüğünü daha küçük yapabilirsiniz. Yani hani bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Yaptığınız zincire göre çantanız büyür veya küçülür. Böyle 2 tane ön yüz hazırlayacağız. Daha sonra yanlarına da bantlarını ekleyeceğiz. Bu çantamız için ben 80 tane zincir çektim. Şöyle 80 tane zincirimi çektim. İlk sıra sık iğne ile başlıyoruz. Hiç dolamadan bütün bu zincirlerin içine sık iğne yapıyoruz. Ya dediğim gibi bu zincir sayısını çantanızı daha büyük veya daha küçük istiyorsanız istediğiniz ebatta zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde bütün zincir boyunca sık iğne olarak devam ediyoruz. Şimdi çektiğimiz zincirin sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Tığımı doluyorum. Artık trabzanlara başlayacağız. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan oldu. 1, 2, 3. Bunun bir tanesi eklemeye gidecek. 2 tane trabzanımız olacak kenarda. Yani şu anda 3 tane trabzan yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Alttan bir taneyi atlayıp ikincisine ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine bir tane boşluk bırakıp diğerine bir trabzan, hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. Bir zincir, aralarda bir zincir ve bir boşluk bırakıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıyorum. Diğerine ikili trabzan ve bir tane daha. Bir zincir, tekrar bir boşluk bırakıyorum. 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu arada benim ipim bitti. İp eklemeyi de göstereyim arkadaşlar ben size. İplerimizde hiç düğüm olmayacak. Yeni ipi açtığımız zaman ipimi sarıyorum. Şimdi şundan bir zinciri çekiyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın bu biten ipimiz. Bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Bir tane çektim.
Ve bu ipimiz burada kaldı. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Hem ip eklemesini de göstermiş oluyoruz. 1 2 de çektim. Şimdi yanına bir trabzan daha yapacağız. Bu ipleri aynı zamanda yaparken içinde yürüteceğiz. Bir trabzan yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikincisine. Ve aynı anda da diğer iplerimi de içinde yürütüyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar, sıranın sonunda 3 tane trabzanımız olacak şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine sıramızın sonuna bir tane atlıyoruz. 3 tane trabzanla bitiriyoruz. Ve bir zincir çekip yukarı döneceğiz. Benim şu kenarlar hariç 23 tane ikili trabzanım oldu ama o çantanın ebatı tamamen size kalmış. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim ve şöyle geri dönüyorum. Tekrar sık iğne sırasındayız. Bütün trabzanların tepesine birer tane şu bir zincir çektiğimiz boşluğa 2 kere yapıyoruz. Bir kere daha yapıyorum. 2. Şimdi 2 trabzanın tepesine 1 ve 2. Ve bir zincir çektiğimiz boşluğa da 2 tane yapıyoruz. Yani 2 tane trabzanların tepesine 2 tane de boşluğa. İki tane boşluğa yaptım. 2 tane tepeye. Ve buraya da 2 tane. Evet, sıranın sonunda son sık iğnemi yapıyorum. Ve yine 1 2 3 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bu trabzanlarımızı isterseniz çubuk halinde aynı sırada devam ettirebilirsiniz. Yani böyle devam, bütün çubuklar aynı şekilde hizada yapabilirsiniz. Fakat ben şimdi kaydırmalı yapacağım. Şu aralara tekrar çubuklarımı koyacağım. Bunun üstüne zincir çekeceğim. Yani bunu isterseniz dediğim gibi bu çubukları sabit olarak götürebilirsiniz. İsterseniz şu aralara yaparak. Şimdi kaydırabilmek için ilk sırada 3 tane yapmıştık. Bu sırada şu 2 taneyi daha yapacağız. 5 tane trabzanımız olacak. İki, üç. Boşlukların üzerindeki 2 tane sık iğneyi daha yapıyoruz. 4 ve 5. Şimdi bir zincir, şu bir iki tane atlıyoruz bu sefer. Bundan sonra hep böyle gidecek çantamız. Bir iki tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncüye yaptım ve yanındakine yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin içine bir trabzan yaptım ve yanındakine. Tekrar bir zincir. Bir iki tane atlıyorum üçüncüye.
Evet, sıranın sonunda 1 2 3 4 5 tane sık trabzanla sıramız bitti. Şimdi üst sıraya yine bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve yine sık iğne sırasındayız. Bütün boşluklara ve tepelere, trabzanların tepelerine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Boşluklara 1 2 tane, tepelere 2 tane. Yine boşluklara 2 tane. Trabzanların tepesine 2 tane. Bir zincir çektiğimiz boşluklara 2 tane yapıyoruz. Zaten diğeri 2 tane trabzanımız var. Onların tepesine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yine sık iğne ile sıranın sonuna geldik. 1 2 3 tane zincir çektim, geri dönüyorum. Tekrar ilk sıraya dönüyoruz. 1 2 3 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki ortaya tam gelecek şekilde 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, yine 2 tane atlıyorum. Aradaki boşluğa 2 tane ve aralarımız bir zincir. Artık çantamız bu şekilde devam edecek. Sıranın başında sık iğne sırasından sonra 1-3 tane trabzanla, diğer sırada 5 tane trabzanla başlayacağız. Evet arkadaşlar, çantamız bu şekilde devam ediyor. Bunu da istediğiniz ebata kadar örebilirsiniz. Bakın ben şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 sıra örmüşüm çantamın boyunu. Ama dediğim gibi yani bu tamamen size kalmış. Bunu ördükten sonra gördüğünüz gibi ütüledim. Normal buharlı ütüyle ütüledim. Hiçbir şey olmuyor. Korkmayın arkadaşlar rafiye ipinden. Narin programda da yıkanabiliyor. Bakın ütülenince de kaymak gibi oldu. Biraz hasır görünümlü. Çok şık bir çanta olacak. Yapacak arkadaşlar, kolay gelsin. Çantamızın diğer ön yüzünü de bitireyim. 2 tane aynı parçadan hazırlayacağım. Bir de araya bant yapacağız. Şimdi bu parçamızı da aynı şekilde bitireyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde 2 tane parça hazırladım. Ön ve arka yüz olarak. Yalnız şurada 19 sıra demiştim. Burada bir sırayı söktüm. 18 yaptım. Son 5-6 sırayı sık iğne olarak diğer renkten gittim. Yalnız bunun son sırasında 2 trabzanların arasına 2 tane sık iğne değil, tek sık iğne yaptım. Yani 2 tepeye bir araya olarak. Daha sonra da 6 sıra diğer düz rengimden sık iğne olarak ördüm. Şimdi çantamızın şu araya gelecek yan parçalarını yapacağız. Yani tek parça olacak, upuzun. Şöyle 11-12 tane zincir çektim. Kenar uzunluğunu şöyle doluyorum. Sık iğne olarak gideceğim. Upuzun. Şöyle şu şekilde dolayıp 10 tane sık iğne yapacağım. Daha kalın istiyorsanız bunu 15 falan da yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine dolamalı şekilde sık iğnemi yapıyorum.
Kenar bantlarını ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Evet, tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bunu bu şekilde çantamızın bir kenarından başlayacak, diğer kenarına bitene kadar alt tarafı dahil upuzun bir parça öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde çantamın boyu kadar bütün etrafını dolaşacak kadar üç kenarını sık iğnemi yaptım. Hatta şu kenarı da bıraktım. Fazla gelirse sökeceğim çünkü. Şimdi bu parçayı çantamızın yan kenarlarına sık iğne ile ekleyeceğiz. Şimdi şu ağız kısmı ve çantamızın yanına ördüğümüz parçayı alıyorum. Şu köşeden başlayarak şöyle önce bir sabitliyorum. Aynı zamanda şu kenardaki ipleri de yürütebiliriz içinde. Ve normal sık iğne ile iki parçayı birbirine tutturuyorum. Evet, bunları da yürüttük, yeterlidir. Karşılıklı kenarlardan böyle sık iğne yaparak çantamızın bu kenarına ekliyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu kenarına ekledim. Şimdi alt taban köşesine geldiğimiz zaman şu parçayı tutuyorum. Bakın şuradaki en son sık iğne, buraya toplamda 3 kere yapıyorum. Yani şu parçanın şöyle dönebilmesi için aynı noktanın içine 2, bir kere daha yapıyorum, 3 tane ve dönüp taban kısmına eklemesini yapıyorum. Bunları eklerken hep şu gördüğümüz ipleri de saklarsak çantamız temiz bir şekilde olacak, içi dışı. Evet, köşelerde 3'er tane yaparak bakın şurada şöyle bir dönüş sağlamış olduk. Bütün bu kenarını, altını ve diğer yanı da aynı buraya geldiğimiz zaman yine 3 tane dönüş yapacağız. Bu şekilde ekleyeceğiz. Daha sonra da diğer parçamızı alacağız. Onu da kaldığımız şu köşeden başlayıp aynı şekilde eklemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, şu yan eklemelerini de yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Şu da taban kısmımız. Çantamız plaj için oldukça kullanışlı oldu. Ebatı da büyük. Yeterince havlularımızı, her türlü şeyimizi koyabiliriz. Ayrıca örgü çantası olarak da kullanabiliriz. İsteyen, dileyen arkadaşlar altına astar da yapabilir. Sap kısmını da ben şöyle kendi ipinden
İpimi 10-12 kat yapıp saç örgüsü ördüm. Hatta ucundaki püskülleri de bıraktım ve buraya diktim. Ama dileyen arkadaşlar böyle hazır saplar var, metre işi. Onlardan da dikebilir. Yani istediğiniz sapı kullanabilirsiniz. Ahşap saplar var, onları da takabilirsiniz. Çantamıza 5 tane renkli, 2 tane de düz renk ipten gitti. Şöyle iç kısmı da böyle. Çok şık, güzel bir çantamız oldu. Plajlar için özellikle renk olarak da çok güzel oldu. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.